Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir King Shot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün videomuzun konusu Gen 4 kahramanlar. Gen 4'te hangi kahramanları almalıyız? Hangi kahramanlar savaşta iyi? Hangi kahramanlar arenada iyi? Hangilerini es geçmeliyiz? Size bu videoda detaylı bir şekilde bunları anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gen 4 kahramanlar sizin sunucunuzda olmayabilir. Eğer oyuna yeni başladıysanız bendeki kahramanlar sizde olmayacaktır. Her birinin gelme süresi var. Oyuna başladığınızda Gen 1'desiniz arkadaşlar. 50 gün sonra yani oyunun 50. gününe geldiğinizde Gen 2 kahramanlar gelir. 120. gününe doğru geldiğinizde ortalama söylediğim süreler değişkenlik gösterebiliyor. 120. günde Gen 3 kahramanlar gelir. 200. güne doğru yani aşağı yukarı farklılıklar olur dediğim gibi. Gen 4 kahramanlar gelir. 280. günde ise oyuna yeni 3 kahraman yani Gen 5 kahraman gelecek. Bu şekilde ilerleyecek. Onlar da geldiğinde detaylı bir şekilde videolarını atacağım arkadaşlar. Şimdi kahramanlarımızdan başlayacak olursak ilk başta piyade kahramanımız ile başlayalım. Ama öncesinde ufak bir sizden bir ricam var. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ve sunucudaki arkadaşlarınızla videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Videoya 10-11 tane farklı dil seçeneği ekliyorum. Bana destek olmak isterseniz sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Öncelikle S4 kahramanımız Alkar. Bu bir piyade kahramandır arkadaşlar. Bunu elde etme yöntemlerimize hemen şöyle bakalım. En güçlü vali etkinliğinde, şeflerin salonunda, en güçlü krallıkta ya da günlük tekliflerden paketler satın alarak Alkar'ı elde edebiliyoruz. Aynı zamanda bir kahramanı açıp 10 parçasını açıp o kahramanı açtıktan sonra bu kahramana genel mitik parçalar kullanarak da bunun yıldız seviyelerine yükseltebilirsiniz. İkinci kahramanımız, birazdan detaylara geçeceğim tabii ki. İkinci kahramanımız Margot, süvari kahramanımız arkadaşlar. Bu kahramanı sadece kahraman salonundan ya da Kılıç Diyarı mağazasından satın alabiliyorsunuz. Genelde Kılıç Diyarı mağazasından satın almanızı tavsiye etmem. Kahraman salonundan 15.000 elmas vererek 10 parçasını alıp bu kahramanı elde edip daha sonra da genel mitikleri basıp bu kahramanı yükseltebilirsiniz. Üçüncü ve son kahramanımız Okçu. Zaten biliyorsunuz Rosa. Bu kahramanımız ise rulete geliyor. Oyunun 200. gününden sonra rulete gelecek. Toplam 6 kere gelecek. 6 kere ruletin 120 sandığını çevirerek bu kahramanı 5 yıldız yapıp ya da 475 parça basıp 4 yıldızda bırakabilirsiniz. Ya da 1075 parça basıp 5 yıldıza götürebilirsiniz. Şimdi ben size bu videoda hangi kahramanı 4 yapmak, hangi kahramanı 5 yapmak mantığını anlatmaya çalışacağım. Önceki gen kahraman rehberlerimizi kesinlikle izleyin. Kanalımızda 2 tane gen kahraman videosu var. Bir tanesi gen bir kahraman rehberi. Bir tanesi de Gen 2 ve Gen 3, ikisi aynı videoda anlatmıştım arkadaşlar. Onları izledikten sonra bu videoyu izleyin. Çünkü belirli bir sistem var. Adım adım ilerliyoruz. Ona göre ilerleyebilirsiniz. Bu hesapta kahramanlar doğru basılmış diye bir şey yok. Bu takipçilerimizden bir arkadaşımızın hesabı. Video çekmek için onun hesabını kullanıyorum. Bana hesabı verdiği için de ona teşekkür ederim. Şimdi ilk başta piyademizi inceleyelim. Piyade alınır mı? Alkar'a geldiğimizde sol taraftaki 3 yetenek şeyde işe yarar arkadaşlar. Fetih'te ve arenada işe yarar. Sağ taraftaki 3 yetenek ise tüm savaşlarda, dışarıdaki tüm savaşlarda işe yarar. Yani bizim için değerli olan şey sağ taraftaki 3 yetenektir. Arenaya baktığımızda ise alınan hasarı düşürüyor %70. İkinci yeteneğimiz ekstra hasar vuruyor %98. Üçüncü yeteneğimiz iyileştirme veriyor arkadaşlar. Bizim genelde bir piyadeden beklentimiz hasar vermesi değildir. Tam tersine dayanıklı olup arenada daha fazla hayatta kalmasıdır ki arkadaki ekiplerimiz daha fazla hasar çıkarabilsin. O yüzden iyi mi kötü mü bunun kararını siz verin. Deneyen arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Hemen bizim için değerli asıl sağ 3 yeteneğe gelelim. İlk başta diyor ki piyade ve okçuların aldığı hasarı 2 tur boyunca 5 turda bir %70 azaltır. Bence bu yetenek çok kötü bir yetenek arkadaşlar. Çünkü tur bazlı çalışıyor. Piyade ve okçuların aldığı hasarı azaltıyor. Piyadelerin aldığı hasarı azaltması güzel. Okçularınkinin o kadar önemi yok. Her 5 turda bir çalışması ve %70 düşürmesi de bence biraz düşük ihtimal. Yani her 5 turda bir çalışmasını bekleyeceksiniz. Ben bu yeteneği çok beğenmedim. İkinci yeteneğimize geldiğimizde ise piyadelerin %100 hasarını arttırıyor. Süvari ve okçuların hasarını ise %10 arttırıyor. Alttaki süvari ve okçu hasarını arttırması %10 güzel ama çok da güzel değil.
Piyade hasarının %100 artması bence bayağı kötü. Çünkü oyunda bildiğiniz gibi hasarı okçularımız ve süvarilerimiz verir arkadaşlar. Biz piyadeden hasar beklemeyiz. Savunma ve sağlık, defans yapmasını bekleriz. O yüzden bence çok kötü yetenek. Üçüncü yeteneğimize geldiğimizde ise e, bir tur boyunca piyadelerin saldırı başına verdiği hasarı %60, hedefin aldığı hasarı da %25 daha fazla arttırıyormuş. Bu yetenek de çok kötü. Açık konuşmak gerekirse Alkar savaşlarda bence bayağı kötü bir piyade. Sadece şey formasyonunda işe yarayabilir. %60 piyade, %40 süvari bir yere saldırıyorsanız ya da savunma yapıyorsanız o formasyonda işe yarar. Onun dışında hiçbir formasyonda ben işe yarayacağını kesinlikle düşünmüyorum. Tavsiye de etmiyorum. Düşük yatırımlı bir oyuncunun kesinlikle Alkar almasını istemiyorum. Bence almayın. Çünkü bir gen sonra, yani 80 gün sonra, bugüne geldikten sonra gen 5 piyadesi gelecek. O da rulete gelecek. Elmas'ta bundan daha iyi bir piyadeyi elde edebileceksiniz. Piyadeyi atlayacağız. Bunun donanımındaki özel silah ise arkadaşlar savunmadayken %15 sağlık verir. Özel silah gayet iyi. Balina arkadaşların kesinlikle alması gerekiyor ama düşük yatırımlı oyuncular bence bu kahramandan kesinlikle uzak dursunlar. Şimdi hemen ikinci kahramanımız, okçu kahramanımız Rosa'ya geleceğiz. Tüm kahramanları inceledikten sonra da önceki videolara göre gidişat şeklimizi anlatacağım videonun sonunda. Önceki gende şu kahramanlarınız varsa bu kahramanları alın ya da almayın diye tavsiyelerde bulunacağım. Videonun sonunu bekleyebilirsiniz. Önce bir inceleme yapalım. Şimdi yeteneklerimize geldiğimizde sol tarafta saldırı %7, etki süresinde %5 arttırıyor. Zayıflatmaları tüm kontrol etkilerini kaldırıyor. Arena için gerçekten güzel. Arka tarafta yanınızdaki güçlü nişancıları bufflayan bir yeteneği var. İkinci yetenek hasarı arttırıyor. %300 güzel. Düşman saldırı hızını düşürüyor. Düşmanın iyileştirmesini azaltıyor. Tam bir buff'ları yükseltip düşüren ve sizin etkilerinizi kaldırıp yükselten bir kahraman. Tam bir destek kahramanı arena için. Elmasla alakalı bir sorunu olmayan arkadaşlar varsa özel silahına basmasına gerek kalmadan diyelim ki bu kahraman normalde almayacaklar ama hiçbir elmas sorunları yok. Arenada güçlü olmak istiyorlar. Bunu 4 yıldız yapıp yeteneklerini son seviye yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi 5 yıldız yapmanıza gerek kalmıyor. Arada da arka tarafa bir yerlere koyarak bu kahramanı kullanabilirsiniz. Şimdi asıl bizim için önemli olan sağ 3 yeteneğe bakalım. İlk yeteneğimize baktığımız zaman %40 ihtimalle %50 hasar artışı. Çok iyi %50 hasar artışı ama %40 ihtimal olduğu için tamamen şansa bağlı. Çalışırsa güzel, çalışmazsa baya kötü. Yani çalışmazsa boşa gitmiş oluyor bu yetenek. İkinci yeteneğimize baktığımızda ise düşmanın hasarını %20 azaltıyor bir okçu için savunma yeteneği. Fena değil. Rakiplerimizin bize %20 az hasar vurması işimize yarar. Fena değil diyorum. Üçüncü yeteneğimize geldiğimizde ise bu yetenek bence bayağı güzel. Okçuların toplam saldırısını maksimum seviyede %30 arttırıyor. Oyunda en yüksek hasar veren birim okçu birimidir. O yüzden bu yetenek en sevdiğim en güzel yetenek. Özel silahı ise rally açtığınızda sadece rallilerde çalışıyor. Maksimum seviyeye getirdiğinizde %15 öldürücülük veriyor. Silahı çok güzel ama dediğim gibi özel silahlar sadece rally açan oyuncuları genelde ilgilendirdiği için düşük yatırımlı bir oyuncunun seferberlik ekiplerinin yazdığı ibareler çok da işine yaramıyor. Oyunda toplam kaç kere rally açacaksınız? Biraz meçhul. O yüzden çok da önemli değil. Ama balinalar için olmazsa olmaz, kesinlikle almaları gerekiyor. Hemen üçüncü kahramanımız, en çok tartışılan konumuz, Margot'a gelelim. İlk yeteneği, arena yeteneğimize baktığımızda alan etkili %420 hasar veriyor. Gerçekten bir arena canavarı. Çok güzel yetenek. İkincisi, %25 ihtimalle rakibin hasarından kaçınıyoruz. Çalıştığı senaryoda gerçekten sizi hayatta da tutabiliyor. Bunu arka sırada da ön sırada da kullanabilirsiniz. Ön sırada kullanan arkadaşlarımız da var. Arena ile alakalı da detaylı taktik videoları çekeceğim arkadaşlar. Üçüncü videomuza geldiğimizde ise düşmana doğrudan saldırır, %140 hasar verir ve 1,5 saniye boyunca onların hareket etmesini engelliyor. Bu da çok güzel bir yetenek. Arena için gerçekten muazzam bir kahraman diyebilirim. Şimdi asıl özel bizim için önemli yeteneklere gelelim. %25 saldırı artışı. Bu çok iyi bir yetenek arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir ihtimale bağlı olmadan direkt zırh delmeye odaklandığı için tüm takımın toplam saldırısını %25 arttırıyor. Bu bizim oyunda istediğimiz yeteneklerden bir tanesi.
İkinci yeteneğe geldiğimizde %20 ihtimalle kaçınma olasılığı. Bence bu yetenek çok da iyi değil. Hatta kötü diyebilirim bu yetenek için. Çalışırsa tamam, güzel. Savaşlar tur bazlı olduğu için bir tur onlar bize hasar vermemiş oluyor ama %20 ihtimal bence biraz düşük. Üçüncü yeteneğimiz ise %25 ihtimalle bir saldırı yaparak süvarilerin %200 fazladan hasar vurmasını sağlıyor. Bu yetenek inanılmaz bozuk arkadaşlar. Yani %25 tetiklendiğinde %200 süvariler fazla hasar vurursa süvariniz rakibi yok edebilir. Ama dediğim gibi ihtimali bayağı düşük yapmışlar. Çünkü buradaki %200'lük hasar artışı gerçekten çok fazla. Şans odaklı. Çalışırsa güzel, çalışmazsa kötü. Genel olarak baktığımızda bu kahramanda balin oyuncular kesinlikle alacak. Peki düşük yatırımlar buna parça basacak mı, basmayacak mı? Şimdi hangi kahramanları, hangi parçaları neye göre almalıyız? Şimdi ilk başta oyuna başladığımızda önceki gen kahraman rehberlerinde anlattığım gibi. Zaten rulet kahramanını Zoe'yi aldıysanız bu kahramanı almanıza gerek yok. Zaten bundan bir sonraki gende Gen 5'te ruletimize piyade gelecek. O yüzden kesinlikle bundan uzak duruyoruz. Hiçbir düşük yatırımlı oyuncu ya da orta yatırımlı oyuncunun bunu almasını tavsiye etmiyorum. Sadece çok fazla para yatıran balin oyuncular almak zorunda. Piyademizi direkt dümdüz eleyebiliriz. Hemen ikinci kahramanımız en çok sorulan sorulardan bir tanesi Rosa. Rosa'yı kim alacak? Almalı mı? Arkadaşlar Rosa'da şöyle bir şey var. Rosa'yı söyledik. Bazı yetenekleri güzel, sevdik, bazılarını sevmedik. Ve rulet kahramanı elmasla elde edebiliyoruz. Bizim genel olarak mantığımız şu. Düşük yatırımlı bir oyuncu genelde rulet kahramanlarını alarak ilerler. Peki biz sürekli rulet kahramanını alacaksak abi bizim elimizdeki bu biriken 500 tane mitik, 1000 tane mitiği neye basacağız? Benim genelde şu şekilde bir stratejim var. Rulet kahramanı geldikten sonra bu kahramanı ya 4 yıldız bırakıyorum ya da abi hiç almıyorum. Elimde doğru düzgün bir okçu varsa beni bu gende bir sonraki gen gelene kadar idare edecek bir okçum varsa almadan geçiyorum. Bir sonraki gende gelen kahraman salonundan alabileceğim 15.000 elmas verip parçalarını açıp alabileceğim okçuyu direkt parçaları gidip ona basıyorum ve onu 5 yıldız yapıyorum. Her genin bir sonraki genin kahramanı bir öncekinden çok daha yüksek istatistiğe sahip oluyor ve genelde yetenekleri de ilerideki genlerin kahramanların yetenekleri daha da değerli oluyor bizim için. Şu an S5'teki kahramanlar maalesef oyuna gelmediği için size net bilgiler veremiyorum. Ama %80, %70 ihtimalle bir sonraki genin nişancısı bundan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hem arenada hem de savaşlarda. O yüzden elmas sıkıntısı olmayan arkadaşlar 4 yıldız yapabilir. Ve elinizde diyelim ki Marlin 4 yıldız var. Marlin 4 yıldızla bu geni geçirebilirsiniz. Elinizde ya da Marlin yok. Jagger var. Jagger 4 yıldız var. Jagger 4 yıldız varsa da bu geni geçip S5 nişancısını eğer alacaksanız bekleyebilirsiniz. Ama elinizde diyelim ki mitik parçalar yok. Elinizde birikimi yapmadınız. Gidip başka kahramanlara kullandınız. S5 kahramanı okçusu geldiğinde alamayacaksınız. Kesinlikle bu kahramanı çarkıfelikten alın. Yani ruletten alın. Ve 5 yıldız yapın ya da yapmaya çalışın götürebildiğiniz kadar arkadaşlar. Kahramanları oyunda sizi belli bir yere taşımak için kullanın. Her zaman kahramanlar geçicidir. Oyuna sürekli yeni kahramanlar gelecek. Mesela ben bu kahramanı S4'te aldığımda eğer elimde bir sonraki genin kahramanını nişancısını alamıyorsam bu kahramanı alırım. Ve S7'de tekrar rulette nişancı gelecek. Bu kahramanla S7 okçusuna kadar oyunu oynarım. Tamamen mantığınız bu olsun. Dediğim gibi elinizde Marlin 4 yıldız ya da Jagger 4 yıldız varsa ve S5'te gelecek okçuyu yükseltebilecekseniz rahat rahat Rosa almanıza gerek yok. Ama elinizde birikiminiz yoksa ve elinizde doğru düzgün şu an sizi idare edecek kahramanlarınız da yoksa Rosa'yı kesinlikle 4 ya da 5 yıldıza götürün arkadaşlar. 4 yıldız olduğunda zaten son yetenekleri açılıyor. O şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ekstra 5 yıldız yaptığınızda her seferinde buradan savunma ve saldırı buffları alacaksınız. Sizin için değerli, tamamen elmas ve oyuna yatırım düzeyinize bağlı bu durum. Şimdi hemen diğer kahramanımız en çok soru sorulan S4 süvarisi Margot. Bu kahramanı kimler alacak? Eğer elinizde arkadaşlar bu kahramanımız yani Petra varsa kesinlikle gidip de Margot'u almanıza gerek yok. Elinizde çok fazla mitik parça vardır. Arena sizin için değerlidir. 4 yıldız yapıp bırakabilirsiniz. Ama ben tavsiye etmiyorum. Sadece arena için 475 tane parça bence basılmaz. Biriktirmeye devam edebilirsiniz. Ama siz benim videomu izlediniz.
ve gidip de Petra'yı almadınız. O zaman S4'te gidip bu kahramanımızı Margot'u alabilirsiniz. Yeterli birikiminiz varsa. Bu Petra'yı neden önermediğimi hemen söyleyeyim. 3 tane yeteneği var. Yetenekler çok güzel. Her biri ihtimale bağlı. Çalışırsa vuruyor, çalışmazsa vurmuyor. Bir tanesi çalışıyor, bu vurduruyor. Diğer ikisi çalışmıyor, çöp oluyor. Yani tamamen aşırı şansa dayalı olduğu için ben işimi şansa bırakma niyetinde değilim. Ama karar tabii ki sizin. O yüzden Petra'yı alan, bu seviyelerde olan, 4 yıldız olan, 5 yıldız olan arkadaşlar artık bu kahramanı almasınlar. Ama benim rehberime uygun gidip almayan arkadaşlar Margot'u alıp 4 yıldız ya da 5 yıldıza götürüp S6'ya kadar bu kahramanla gönül rahatlığıyla oynayıp oyunun tadını çıkarabilirler. Umarım şu ana kadar anlattıklarım sizin için ders niteliğinde ve öğretici olmuştur. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Bu arada şunu atladım. Margot'un özel silahı da savunmada %15 öldürücülük veriyor. Normalde White House Survival'da tam tersi Rally'de %15 öldürücülük verir. Ama düşük yatırımlı oyuncular için savunmada %15 öldürücülük vermesi daha değerli abi. En azından bir sizin şehrinize saldırdığınızda savunma silahı otomatik olarak çalışacak. O yüzden White House Survival'dan bence daha iyi olmuş bu kısım. En azından düşük yatırımlı oyuncular için, tabii balinalar için biraz kötü olmuş diyebilirim. Çok fazla kafanızı karıştırmayayım. Videoyu beğenip yorum yaparsanız, sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. S5'te kahramanların ne şekilde geleceğini bilmediğim için çok net şunu yapın bunu yapın demek istemiyorum. Hatalı bilgiler vermek istemiyorum. Umarım video sizin için yararlı olur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.